Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan yerken ağızda dağılan kıyır kıyır muhteşem lezzetiyle elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Yıllardır yaptığım kurabiye tarifi az malzemeli, tam ölçülü ve tam kıvamında. Yapımı da bir o kadar kolay. Sizler de denediğinizde eminim çok beğeneceksiniz. Kesinlikle denemenizi öneriyorum. Ve elmalı kurabiye tarifimin yapımına geçiyorum. Tarifimin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Kurabiyemizin önce iç harcını hazırlıyorum. İç harcımız için orta büyüklükte 4 tane elma kullanıyorum. Yıkadığım elmaların önce kabuklarını bıçak yardımıyla soyuyorum. Sonra soyduğum elmaları 4'e bölüyorum. İçindeki çekirdekli olan kısımları bıçakla çıkarıyorum. Sonra bir rende kullanarak rendenin büyük kısmından elmaların hepsini rendeliyorum. Ve pişirmek için rendelenmiş elmalarımız hazır. Rendelediğim elmaları pişirmek için uygun bir tavanın içerisine alıyorum. Ben yanmaz tava kullanıyorum. Tabanına tutmuyor. Ocağımın üzerine koyup orta ateşte ara ara karıştırıp elmalar suyunu salıp çekene kadar pişirelim. Suyunu çekince üzerine 3 yemek kaşığı hafif tepeli toz şeker ekliyorum. Arzu ederseniz bir yarım yemek kaşığı daha artıdan kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı tarçın ekliyorum. Arzuya göre artırabilir, azaltabilirsiniz. 2-3 dakika daha pişiriyorum. 1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz ekliyorum. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz. Sonra 1-2 tur karıştırıp ocaktan alıyorum. Soğuması için tabağa aktarıyorum. Elmalı iç harcımız hazır. Sonra kurabiyenin hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Hamuru için yoğurma kabına oda ısısında yumuşamış 250 gram tereyağı veya margarini alıyoruz. Tepeli olacak şekilde 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitrelik çay bardağı ölçüsüdür. Malzemeyi elimizle ya da spatula yardımıyla krema kıvamına gelene kadar karıştıralım. Sonra 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt, sulu olmasın, 1 yemek kaşığı sirke, elma veya üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Sirke kurabiyemize kıyırlık veriyor. Kesinlikle koku olmuyor. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Bu aşamadan sonra un ekleyeceğim. Toplamda 5 su bardağı kontrollü un kullandım. Önce 1 su bardağı un ekliyorum. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekliyorum. Sonra karıştırıyorum. 2. su bardağı unu ekliyorum ve unu yedirene kadar karıştırıyorum. 3. su bardağı unu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Ve 4. su bardağı unu ekliyorum. Hamur ağırlaştığı için spatulayı bırakıyorum. Elimle artık yoğurmaya devam ediyorum. Sonra 5. su bardağı unu birkaç aşamada kontrolle ekliyorum. Hamurun kıvamına bakarak yavaş yavaş ekliyorum. Hamurun kıvamı ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Ben toplamda 200 mililitrelik su bardak ölçüsüyle 5 su bardağı un kullandım. Un miktarı unun kalitesine göre değişebilir. Mutlaka 5. su bardağındaki unu kontrollü kullanıyoruz. Hamurdan bir parça koparıp bakıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, ele yapışmayan bir hamur. Kulak memesi yumuşaklığındaki yoğurduğum hamuru tezgahın üzerine alıp kısaca bir toparlıyorum. Ben tezgahın üzerine un serpmedim. Yağlı bir hamur olduğu için siz isterseniz çok az miktarda un serpebilirsiniz.
Toparladığım hamuru rulo halinde bu uzunluğa getirdim. 4 eşit parçaya bölüyorum. Kestiğim hamurları elimle yuvarlayıp portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bezeleri tepsi veya düz bir tabağa alıp üzerini streçle veya buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. İsterseniz 10 dakika dinlendirin ya da hemen şekil vermeye başlayabilirsiniz. Ben bekletmeden şekil verme aşamasına geçiyorum. İlk yaptığım bezeden başlıyorum. Bu arada diğer bezeler de dinlenmiş oluyor. Portakal büyüklüğündeki bezeyi tezgahın üzerine alıyorum. Un kullanmadan oklava veya merdane ile daire şeklinde servis tabağı büyüklüğüne yakın, çok ince olmayacak, kalın da olmayacak, bu büyüklükte, bu incelikte açıyorum. Ben açarken un kullanmadım. Sizlerde gördüğünüz gibi hamur yumuşak olmasına rağmen yapışmadan açıldı. Bu da hamurun tam kıvamında ve güzel yoğurduğum için, ayrıca yağlı bir hamur olduğu için isterseniz çok az miktarda hafif un serpebilirsiniz. Daire şeklinde açtığımız hamurun kenarlarında bozukluk varsa bu şekilde hamur kartıyla düzeltiyoruz. Sonra hamuru 8 eşit parçaya kesiyorum. Üzerine elmalı iç harcı koymadan önce harcımızı 4 tane bezemiz için 4'e ayırıyorum. Bu sayede iç malzemesi bütün bezeler için orantılı oluyor. Her beze için 4'e ayırdığım iç harçtan çay kaşığı ile hamurların geniş kısmına elmalı harçtan koyalım. Elmalı harç koyduğum geniş yerden başlayıp hamur kartıyla hamurun ucunu biraz kaldırıyorum. Sonra elimle uç kısmına kadar rulo şeklinde sarıyorum. Hepsini bu şekilde sırasıyla sarıyorum. Sonra pişirme kağıdı serdiğim tepsiyi sırasıyla boşluk kalacak şekilde diziyorum. Sonra diğer kalan 3 tane bezemize de sırasıyla aynı işlemi yapıyoruz. Bu yaptığım elmalı kurabiye tarifimden bu büyüklükte tam 32 tane kurabiye çıkardım. Bu tarifle farklı şekillerde vererek yapabilirsiniz. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum. Buraya kadar izleyen değerli takipçilerimden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarif hakkında bir fikriniz varsa yoruma yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle sosyal medyada paylaşarak bana bu şekilde kanalımın büyümesi için destek olursanız çok sevinirim. Elmalı kurabiyelerimin hepsini bu şekilde tamamladım. Tepsiyi sırasıyla birbirine değmeden bu şekilde dizdim. Kurabiyelerim fırına vermek için hazır. Önceden ısınan 170-180 derece arası fırında alt ve üst ayarda ortalama 20-25 dakika kurabiyelerin altı ve üzeri hafif kızarınca fırından çıkarıyorum. Her fırın farklı sürede pişirir. Lütfen kontrollü pişirelim. Mis kokulu pişen kurabiyelerimizi fırından çıkarınca oda ısısına gelene kadar bekletiyoruz. Kurabiyelerin altı ve üzeri gördüğünüz gibi yanmadan hafif kızarıp pişmiş. Soğumuş kurabiyelerin üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Elmalı kurabiyelerin kıyır kıyır olması için pudra şekerini serperken kurabiyeler mutlaka soğumuş olmalı. Sıcakken pudra şekeri serperseniz kurabiyelerde yumuşama olur. Kurabiyelerimin görüntüsü muhteşem oldu. Kurabiyeleri tepsiden geniş bir servis tabağına alıyorum ve kurabiyeler yemek için servise hazır. Bu aşamadan sonra doku testine geçiyorum. Bir tane kurabiyeden alıyorum. Bir bıçakla kesiyorum. İç ve dışının dokusunun güzelliğini görüyorsunuz.
Kıyır kıyır harika bir dokusu var. Böldüğüm kurabiyenin tadına da bakıyorum. Ağızda dağılıyor. Kıyır kıyır mis gibi aromasıyla tam tadında enfes bir kurabiye olmuş. Yıllardır yaptığım elmalı kurabiye tarifimi yiyen, deneyen herkesin beğendiği bu muhteşem tarifimi kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çay saatlerinde çayın kahvenin yanında misafir ağırlamak için tercih edeceğiniz tam ölçülü elmalı kurabiyelerden kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.